Merhaba, bugün sizleri Endonezya'nın tropik cenneti Gili Trawangan'a götürüyorum. Bu videoda adanın en güzel şnorkel noktalarını keşfedeceğiz. Hatta akıntıya kapılıp az kalsın boğuluyorduk. Daha sonra araçların olmadığı bu adada temel ulaşım aracı olan bisikletle keşfe çıkacağız. Günün yorgunluğunu atmak için en iyi masaj noktalarını ziyaret edecek ve adanın enfes yemeklerini tatacağız. Eğer Gili Trawangan'a gelmeyi planlıyorsanız ve burayı merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Erkeğe dayı masajı yapıyorlar, kadına abla masajı yapıyorlar. Abi şeyleriyle giriyor, dirseğiyle falan giriyor bildiğin. Endonezya'nın adaları deniz tutanlara göre değil arkadaşlar. Ünlü yanardağ Kintamani'ye bakarak günü batırıyoruz. Peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Garsonların Şerefsizliği mi zor... deniyor? Ya gerçekten ucuz fiyatlar ya. Yani Türk olarak bile gelip rahat şey zengin nasıl tatil hayatım? yaparsınız. Hizmet kalitesi. Sormayın. Vallahi sormayın. Yani bir dakika Neydi, sorun bizde olmamalı. bir söz var ya. Koy hangisinden? Rızkımı veren hüdadır. Kula minnet eylemem. Tam olarak şu anda Endonezya'da onu yaşıyoruz. Aynen. Yeah. Enjoy your dinner. Thank you so much. Terima kasih. Şöyle bir ortamdayız arkadaşlar. Harbor'ın oradayız. Kişi başı 150.000 rupiyaya public. Birazcık kalabalık tur bulduk. Eğer özel küçük grup isterseniz 500 civarı. Eğer özel tur isterseniz de 800.000 rupiyaya geliyor. 2 katı TL yapıyor. Botumuzu yiyen balıklar var. Kaplumbağa dibimize geldi arkadaşlar. Daldı gitti. Gili Ayır adasından Lombok manzarasına karşı bakıyoruz. Tekne turunu kişi başı 150.000 rupiya demiştim, 300 liraya tekabül ediyor. 3 tane noktaya girdik. Ondan sonra buraya getirip yemek molası verdiler. Şöyle güzel bir mekana geldik. Bayrağımız da orada. Ben demiyorum arkadaşlar. Buradakiler söylüyor. Gili Trawangan'daki su altı heykellerine yapılan tur oldukça popüler olduğu için genellikle kalabalık olur. Tur sırasında özellikle akıntının güçlü olduğu noktada suyun derinleşmesiyle ayağımızın yere basmadığını fark edince panik yaptık ve sakin kalmakta zorlandık. Bir an nefes almakta bile güçlük çektik ancak ortama alışarak su yüzeyinde kalmayı başardık. Korkuyu atlattıktan sonra kristal berraklığındaki sulardan Nest heykellerini keşfetmek gerçekten büyüleyici bir deneyime dönüştü. Gili Trawangan'da dalış ve şnorkelle yüzme tutkunları için en popüler aktivitelerden biri ünlü sualtı heykellerini keşfetmektir. Nest adı verilen bu sanat eseri dünya ünlü heykeltıraş Jason De Keyers Taylor tarafından tasarlanmış ve okyanusun koruma bilincini arttırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu tur sırasında da mercan resiflerinin ortasında birbirine sarılmış 48 insan figüründen oluşan bu büyüleyici sualtı heykellerini görebilirsiniz. Heykeller deniz yaşamını desteklemek için çevre dostu malzemelerden yapılmış olup zamanla mercanlarla kaplanarak doğal bir resife dönüşmektedir. Lombok, Gili Ayır, Gili Meno ve Gili Trawangan. Yani özetle bir girişimiz vardı. Endonezya'nın adaları deniz tutanlara göre değil arkadaşlar. Adanın ortasından batı ucuna gitmeye çalışıyoruz.
bisiklet kiraladık, şnorkel kiraladık, Elif bir tane ayakkabı kiraladı ve 200.000 rupiya tuttu sadece. Sadece 200.000. Pembiş pembiş bir hem beach club hem de restoran yapmışlar. Bali'de buradaki manzaranın aynısının kopyasını yapmışlar. Şöyle bambularla. Önünde de beach club'ı. Burada yediğimiz bir makarna, bu arada makarna derken kıyması bol bol makarna. Üstüne de bir tane pad thai, 2 içecek. 305.000 rupiya ödedik. O da yaklaşık 600 lira yapıyor. Ünlü yanardağ Kintamani'ye bakarak günü batırıyoruz. Bu akşamki yemeğimiz 200.000. Adanın kuzey tarafı ve batı tarafı daha lüks gibi gözükmesine rağmen denizi çok daha kötü gözüküyor. Ama Kintamani Dağı tüm haşmetiyle selamlıyor. Yerel halkın yaşadığı evler ve bakkallarda yol kenarlarında bulunabiliyor. Adanın hep güzel yerlerini gösterecek değiliz arkadaşlar. Yerlerin yaşadığı yerler böyle. Derme çatma yerlerde yaşıyorlar maalesef. Maalesef canım güzel ada. Riski de çekmezsem maalesef buranın Güneydoğu Asya insana birazcık çöplere duyarlı değil arkadaşlar ya. Şu anda hiçbir şey görmeden gidiyorum. Hoppa. Evet, kamera arkasına devam ediyoruz. Burası aslında biz kullanmıyoruz ama otelin girişi diyebilirim. Biz dışarıdan yürüyoruz. Bizi burada yapılıyor. Yakacakları falan böyle yani. Teyzeler şurada oturuyorlar. Good morning. Good morning. How are you? Beautiful woman. Good, thank you. Bye bye. Have nice day ya, nice couple. You too. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Sanırım Hindistan ceviz kabuklarını kurutup şey yapıyorlar. Bu arada otel çalışanları burada kalıyor. Tabii ki bize şu yolu kullandırıyorlar ama böyle. Yani aslında bir şey dedik biz Mutlu'yla. Keşke bungalovları ön tarafa koyup bunları arkaya koysalarmış. Burası bizim kullandığımız yol. Tuvaletleri. Biraz fazla derme çatma. Adanın her yeri böyle ya. Bizim köyler gibi. Tam olarak. Kalabalığı koyacak bir yer yapmamışlar. Gördünüz Ama mü? arka tarafı güzel yapmışlar mesela. Sanki burada bir yıkıntı olmuş gibi. Sonra bizim yer başlıyor tabii. Cennet. Dur bir. Adada her yerde böyle faytonlar var arkadaşlar. Ve böyle fışıdı ses çıkartıyorlar. Sabahın 6'sında başlıyor bu ses geceye kadar. Bana da köçek sesini hatırlatıyor bu ya. Çok benzetiyorum köçek sesini. Adadaki sabahımızda, ilk sabahımızdan günaydın arkadaşlar. Otelin kahvaltısına dahil. İstediğinizi seçiyorsunuz. Sonra da böyle manzaraya karşı oturuyorsunuz. Üçüncü günümüzden günaydın arkadaşlar. Bir tane çikolatalı muzlu pankek söylemiştik. 2 tane geldi. 2 tane sütlü kahve istemiştik. Bir tane fazladan düz kahve geldi. İşte adada böyle şeyler yaşanabiliyor. İngilizceleri iyi dememize rağmen. En güzeli translate mi kullanmak ne?
İngilizce bilmiyor. Not aldığı değil mi kontrol etmemiz lazım? Anlamadım. Cidden anlamadık. İyi akşamlar arkadaşlar. Bali'nin Gili Travangan adasındaki ilk günümüz. Çok zorlu bir yolculuk oldu. 2 saat boyunca sürekli sallanma. Beni artık çok fena tutuyordu az kalsın. Lanet edecektim az kalsın. Neyse akşam yemeğimize gelelim. Elif burger söyledi kendisine. Ortaya bir tane Greek salata söyledik. Çünkü çok özledik artık. Ben de yerel yemeklerden. I'm sorry ya. Yeah, no My problem. friend still forgot because so much people. Yeah. Enjoy your dinner. Thank you so much. Terima kasih. Yerel yemeklerden de körili tavuk çorbası söyledim arkadaşlar. Yanında ekmek niyetine de böyle pilav geldi. Daha doğrusu lapa pilav gelmekte. Yemeğimiz böyle. Fiyatlar 80-120 arası değişiyor. Müsaadenizle. İstisnasız her gittiğimiz yerde 2 yemek dışında 3. bir çeşit söylediğimizde zar zor bitirebiliyoruz. Yemek porsiyonları çok büyük. Olur da adanın iç kısımlarına gelirseniz arkadaşlar, Soto Ayam diye bir yer. Çok güzel pizzası var. Endonezya yemekleri de var. Fiyatlar aşırı uygun. Öyle böyle değil. Tavsiye ederim gelirseniz. Yani 2 katı değişiyor. Balkanlardan ve ülkemizden sonra gittiğimiz ülkelerde de ezan sesi duymak güzel oluyor. Thank you. What is this? This is lemongrass and honey. Thank you so much. You're welcome. See you. Evet, Mutlu Bey neredesiniz? İyi akşamlar. Bali masaja geldik arkadaşlar. Şu anda o kadar yorgunuz ki şnorkel bayağı bir yorgun. Üstüne bir de feribotun böyle sallaması. O köpürtmesi yok mu o köpürtmesi? Beni benden aldı. Müziği dinleyin. Bali masajını hiç denemedik. Kamboçya'yı denemiş olduk. Tayland'ı denemiş olduk. Vietnam'da yaptırmadık değil mi? Yaptırdık mı? Yaptırdık mı? Bir kez. Kamboçya'da da yaptırdık. Vietnam'da Vietnam'da da yaptırdık. Vietnam'daki daha iyi demiştik. Vietnam'daki daha Bangkok'ta iyiydi. yaptırmıştık. Aynen. Şimdi bir de Bali masajına bakacağız. Kamboçya'daki böyle hafif hafif mıncıklıyormuş. Bendeki ama abi dayı masajı yaptı bana bir. Saçımı böyle tırnakladı yani. Acısı 2 gün geçmedi. Anlaşmış o demek ki. Berber masajı gibi bir şey Vietnam'da mi? da 2 defa yaptırdık. Bir ayak masajı yaptırdık. Sonra da ne sırt masajı mıydı? Aynen. Çay filtre bunlarda da var. Sanırım masaj salonu. Şey çok güzeldi. Şurası La Bella'nın. Neresi güzeldi? Neresi güzeldi? Ortam güzel. Ortamı cidden güzel. Deneyimlerimizi anlatalım. Bu arada helal masaj arkadaşlar, merak etmeyin. Yani çiftleri aynı odaya alması da güzel. Aynen. Erkeğe dayı masajı yapıyorlar, kadına abla masajı yapıyorlar. Başka? Bana göre masajların tapıydı bu. En yüksek noktasıydı. Bayağı iyi geldi. Abi şeyleriyle giriyor, dirseğiyle falan giriyor bildiğin. Dirsek kaldı. Ama bayağı iyi ya yani. Bir de sende de oluyor mu? Anlıyor mesela nerede kulaç olduğunu. İşte Oraya bu daha çok... anlamadı. Önceki kadın anlıyor. Ha. Hatta sırtımı 3-4 kere çıtlatmıştı. Bu bir kere anca Elif de Vietnam'daki hala en iyi diyor. İşte kişiye göre değişiyor. Bunun bir saatini katlamıştı ama kuvvetli bir kadındı galiba o. Yani bu 1.40 biraz metre boyunda nazik. bayağı kuvvetli bir kadındı o. Teyzeydi daha doğrusu, 48 yaşında bir teyze. Ha seninki ablaydı. Değil mi? Biz de ortalama gibi. Yani 38 falan da. Oradakiler kuvvetliydi yani. Buradaki de benim dayı kuvvetli çıktı. Böyle yani. Motorsuz taşıtlar arkadaşlar. İnsan gücüyle çalışıyor. Şasileri falan kullanıyorlar 4-5 iş çekmek için. Bu güzel manzaraya yavaştan veda ediyoruz. İsteseniz istemeseniz de. Ayırarak bahsedelim. Adadan aldığımız keyif 10 üzerinden Güzel. 9. Daha güzeli var mı? Var. Tayland.
ama Ben bu öyle seneki böyle mutluluğun düşüncesi o. Aynen. Ben burayı yani adı açısından sap olabilir. ada açısından güzel. Ada yaşam açısından. Öyle yapış satıcılar yok. Sadece biraz yavaş satıcılar var. Yavaş Rahatlar. anlıyorlar. Yavaş cevap Hakuna veriyorlar. Matata. Her şey çok keyifli bence. Hani bisiklet sürmek, dalış yapmak, Aynen. işte kaplumbağaları kovalamak, görmek, balıkları görmek. O Ama heykellere inmek falan. snorkeling şart ve ayakkabı şart. Bunda da şey geliyor, adanın şartlarına, deniz şartlarına falan. Türkiye'deki kumsal yok burada. Her yer resif olduğu için de ayakları kesen kayalar vesaire var. Yürünmüyor. Hani ben yürürüm ya diye bir şey Yürüyemezsiniz. yok. Hiç kimse yürüyemiyor. Ayakkabı da kiralamak şart. Mecbur. Snorkel kiralamak yani gerekli. Hepsi de çok ucuz. 50 lira 100 lira civarı arasında. Kiralıyorlar zaten. Kaldığınız otel kiralar. Denize yakın otel kiralarsanız, tutarsanız otelin hem şezlonglarını da bedava kullanabiliyorsunuz. Öteki türlü ona da para vermeniz gerekecek. Adada da temel ulaşım aracı bisiklet arkadaşlar. Motorlu hiçbir taşıt yok burada. Ya faytonlar ya da böyle bisikletler ile gidiyorsunuz. Bisikletin kiralaması günlük 50.000 rupiya yani 100 lira. Gerçekten ucuz fiyatlar ya. Yani Türk olarak bile gelip rahat zengin nasıl tatil hayatım? yaparsınız. Hizmet kalitesi. Sormayın. Vallahi sormayın yani. Alışveriş konusu ucuz ama şey kadar ucuz değil. Vietnam kadar ucuz ve kaliteli değil. Yani Çin malı ürünler gibi, AliExpress ürünleri gibi ürünler var. Türkiye gibi diyebilirim. Kalitede düşük, iyi kaliteli şeyler de yine 1000 lira, 1500 lira Türkiye gibi. Bali merkezi bilmiyoruz. Restoranlar konusunda da her çeşit restoran var. Yani Aynen. en güzel pizzayı da yiyebilirsiniz. En basit pizzayı da yiyebilirsiniz. Yerel yemeği de çok ucuza yiyebilirsiniz. 40-50 lira. İçecekler bir Kamboçya değil. Çok içecekler konusunda meyveler tatsız geldi. Tatsız geldi aynen. Buzu mu kullanmıyorlar, şeker mi kullanmıyorlar bilmiyorum ama midemizde hiç bozan bir şey olmadı. Çeşme sularını içmedik ama hep şişe su içtik. Dışarıdan buzlu içecekler aldık. Dışarıdan sulu içecekler de aldık. Herhangi bir zararı olmadı. Kötülüklerine gelelim arkadaşlar. Çok yavaşlar. Para üstüne hesaplamakta zorluk yaşıyorlar. Para üstüne konmaya çalışıyorlar. Bunlar kötü yanları. Bir de küçücük adaya çok fazla sayıda turist geliyor. Aşırı fazla. Bir de üstüne yetmiyormuş gibi adanın iç kısımlarındaki palmiye ağaçlarını kesip alanları satışa çıkartıyorlar. Yeni oteller yapılması için. Yani geliştirmeye çalışıyorlar ama bir noktadan sonra tat vermemeye başlayacaktır bence bu ada. Kalabalıktan dolayı. Ki şu hali bile bence kalabalık. Ama yeni pipi olma yolunda gidiyor bence. Gidiyor. Bu Vietnam sonrası Endonezya'da da sıkıntı yaşayacağınız esnaf konusunu birazcık açmak istiyorum. Yaşadıklarımızdan bahsedelim. Çünkü bazı esnaflar, bakkallar, şu arkamızdaki hariç ürünlerin üstüne etiket yapıştırmıyor. Sonra siz gidince artık ne kadar geçirirse büyük ihtimalle. Muhtemelen turistlere farklı, yerellere Aynen farklı öyle. söylüyordur. Aynı Vietnam'da o Hoi An'daki son gecemizde yerel restorana gidip de yabancı menünün daha yüksek fiyatlı olması gibi. Ama bu arkamızda gördüğümüz birazcık böyle uzaklaşırsanız Harbor Port kısmından, iskele kısmından yerelleri yaklaşırsanız oralardaki dükkanlarda her ürünün üstünde etiket oluyor. Bu da nispeten daha güvenilir olduğunu Ya en gösteriyor azından sonuçta. kazıklanmadığımızı düşünerek Aynen öyle. alışveriş yapmak istiyoruz. Aksi durumda bırakıp çıkıyoruz her şeyi. Peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Garsonların Şerefsizliği mi zorla deniyor? tip alması, bahşiş alması. Aynen. Ya 2 gündür rastlıyoruz buna. İlla sizin istemenizi bekliyorlar yani. Ondan sonra da gülerek getiriyor falan. Böyle muamelelerle karşılaşabilirsiniz Endonezya'da. Parayı Bu arada. alıyorlar, gidiyorlar. Nereye gittiklerini söylemiyorlar, ne zaman geleceklerini söylemiyorlar. Öylece bekliyorlar. Ya işin kötüsü bir de şimdi biz Endonezya yüz tipine alışkın değiliz. Singapur, Malezya, Tayland, Kamboçya, Vietnam tamam. Alıştık. Çin de tamam. Onların hepsi Hadi birbirine Kore'de benziyor. anlaşılıyor. Kore, Japonya da aynı anlaşılıyor ama buraya alışamadık daha. O yüzden hepsi birbirine yakın geliyor. Diğer yerlerde böyle sorun yaşamıyoruz da buranın yüz tiplerine alışamadığımız için hepsi birbirine benzer geliyor. Kime diye para veriyoruz sormak o da belli Sana değil. mı vermiştim ben? Aynen. Sana mı ödemiştim falan. Hep bunu yaşıyoruz yani. İsimleri soruyoruz. Hadi buralarda Abdülsamet falan bize yakın isimler de mesela ne bileyim Kamboçya'da, Vietnam'da yok Kim, yok T falan karışıp duruyor ortalık yani. İsmi unutuyorsun. Mesela bizim oteldeki çocuğu dişi kırık ondan tanıyor.
En çok bize yardımcı Abdülsamet'i olan mi? çocuk. Evet, işi Girişken o. Endonezya'da mı arkadaşlar İngilizceyi çok daha iyi konuşuyorlar. Diğer ülkelere göre çok daha iyi. Bali'de mi, genelinde mi bilmiyoruz. Bir mağazaya girdim, neredeyse 10 elbise denedim. Kadın oturduğu yerden na 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 diyor böyle. Na 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 na. Hiç o tonu da bozmuyor, tek tonda içinden şarkı mırıldanıyor. Hakuna Matata diyor sanki. Vallahi Hakuna Matata yani arkadaşlar. Ada hayatı tam Kasmayacaksınız olarak burada. salla gitsin ya diyorlar. Bir şey istersiniz 10 dakika, 20 dakika Neydi? sorun Bizde olmamalı. bir söz var ya. Hangisinde? Değil. Rızkımı veren hüdadır, kula Kula minnet minnet eylemem. eylemem. Tam olarak şu anda Endonezya'da onu yaşıyoruz. Aynen.